Efendim hoş geldiniz canlı yayınımıza. Ekran başında bizi izleyen sevgili seyircilerimiz, Türkiye'nin en özel doktorlarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ve bugün stüdyomda Serap Erkeç Alkan hocam var. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Buradan tüm seyircilerimize seslenelim. Diz ağrınız olabilir, bel ağrınız olabilir, omuz ağrılarınız olabilir. Ağrılarla yaşamaya alışmayın lütfen. Çünkü bu ağrıların en güncel ameliyatsız tedavi yöntemlerini konuşacağız bugün. Evet. Sevgili hocam, ben önce diz kireçlenmesiyle başlamak istiyorum. Diz ağrılarıyla başlamak istiyorum. Tabii. Ekran başında bizi izleyenler arasında diz, bel ve omuz ve topuk dikeniyle ilgili sorusu olan sevgili seyircilerimiz varsa sosyal medya hesabımızdan bize ulaşabilirsiniz. Nur Viral ile Sen İstersen özel. Hemen sorularınızı canlı yayında hocama soracağım. Öncelikle diz kireçlenmesiyle başlayalım. Diz kireçlenmesinin ilk belirtisi ne? Tedavi yöntemlerine. Ağrı hastayı doktora getirir. Merdiven inip çıkarken, yürürken, oturup kalkarken dizinden sesler gelir. Çatır çutur, takur tukur sesler. Bacaklar yamulmaya, eğrilmeye başlar. Diz bükmek zorlaşır. Gece dizlerin iç kısmı birbirine değdiğinde ağrı olur, uyanmaya başlar. Yastık koyar dizlerin arasına. Bunlar varsa diz kireçlemesi olabilir. Evet, şimdi bu diz ağrılarından bahsederken sevgili seyircilerimize program başında şunu söyledim ya, hani ameliyatsız tedavi yöntemlerini konuşacağız. Evet, şimdi diziniz ağrıyor. Dizinizdeki ağrıyı ameliyatsız bir şekilde nasıl gidermek istiyorsunuz? Önce hangi branşa başvurmamız gerekiyor? Fizik tedavi hekimlerine kesinlikle. Çünkü çok az bir kısım ameliyat edilecek. Diz kireçlemesinde ama bir şey vurgulayacağım. Sadece hazır eklem sıvısı, sadece kök hücre ile diz kireçlemesini tedavi edemezsiniz. Kombinasyon tedavisi yapmanız lazım. Peki bunu nasıl belirliyoruz? Sizi detaylıca muayene ediyoruz. Kireçlemenize bir evre veriyoruz ve size özel bir tedavi kombinasyonu çıkarıyoruz. Elimiz o kadar kuvvetli ki eklem içi sıvılar, kollajenler, PRP, akıllı plazma, kök hücre, nöral terapi, proloterapi. Hocam hepsini aynı hastaya mı yapıyoruz? Asla. Hastaya uygun kombinasyonu yapıyoruz. Ameliyatsız kireçleme tedavinizi yapabiliyoruz. Peki tedavide en güncel tedavi yöntemi ne? Harika. Kitozan dediğimiz bir molekül Türkiye'ye girdi. Bir daha söyleyin. Kitozan. İçeriği mantar, doğal bir ürün. Yine dizin içine yapıyorsunuz ama eklem sıvısı değil. Onlardan farkı eklem aralığında kalmıyor. Kıkırdak yüzeylerini bir zırh gibi sarıyor. Neydi kireçleme zaten? Kıkırdakların birbirine sürtünmesi, aşınmasıydı. Bunu önlüyor, ağrıyı azaltıyor, kireçlemeyi yavaşlatıyor. Bir taşla 3 kuş vuruyorsunuz. Ben özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Dizleriniz protezlik ama dediler ki yaşınız çok genç, protezin ömrü var, biraz idare et. Ya da tansiyonun, şekerin var, diz protezin için maalesef uygun değilsin. Ya da neler yaptırdın dizine, iyileşemedin. Mutlaka kitozan tedavisini denemenizi öneririm. Peki ne kadar sürüyor? Hasta ne kadar süre sonra sağlığına kavuşuyor? Tedavi Yapar yapmaz ilk 2 gün uygulama ağrısı aynı oluyor. Anda. Evet. 3. gün ağrı kesici özelliği başlar. 1. ayda bu etki tavan etkiye çıkar. Peki o zaman şunu biliyoruz. Diz kireçlenmeniz varsa program başında da söylediğim gibi ağrı kaderiniz değil. Evet. Diz kireçlenmesi varsa kitozan tedavisi var. En güncel tedavi yöntemi, evet. Bunu uygulayabiliyorsunuz. Peki belle ilgili soralım. Dizle ilgili ekleyeceğiniz var mı? Çünkü ben bugün bütün ağrıları sormak istiyorum size. Çok sevinirim. Belle ilgili son tedavi yöntemine. Şimdi belimiz ağrıyorsa her ağrı fıtık mıdır? Ve her fıtık ameliyatlık mıdır? En büyük yanlış her bel ağrısı fıtık değil. Sadece 1/3'ü fıtık. Bir de hasta bel fıtığı tanısı alıyor. Eyvah karalar, ben ameliyat olacağım. Hayır, sadece %5'i ameliyat oluyor. Ama onları bir seçelim, çok acil. Bu bulgulardan bir tanesi bile varsa 3 gün içinde ameliyat olacak. 1. Düşük ayak. Ayak bileğini çekemez. Güç kaybı. 2. Aniden idrar kaçırma, dışkı kaçırma. 3. Genital bölgede, uyluk iç yüzünde hissizlik. Biri bile varsa 72 saat içinde ameliyat. Bunlar yoksa fıtık çatlasın, patlasın, ameliyatsız. Yine kombinasyon tedavisi yapıyoruz. Bir de çok yanlış bir şey var. Diyor ki bel fıtığının ameliyatı mı oldum? Cerrah temizledi, ömrü billah fıtık olmam. Bir de şunu diyorlar, fıtığım varmış, ben yatacağım, iyileşeceğim.
o kadar büyük iki yanlış ki buradan bunu öğrensinler. Siz yaşam tarzınızı değiştirmezseniz, ameliyatta olsanız, çok özür diliyorum, ameliyatsız tedavide olsanız tekrarlar. Yattıkça da bel kaslarınız zayıflar, fıtık ağrılarınız şiddetlenir. Yine kombinasyon yapıyoruz. Eklem içi enjeksiyonlar gibi bel iğneleri de var. Ben iğneyi çok seven bir hekimim. Nöral terapi, proloterapi, iğnesiz sadece yattığınız yerden son teknoloji robotik lazer tedavileri var. İnatçı çok büyük olgularda radyo frekans yakma tedavisi var. Elle tedaviler, manuel terapi, osteopati. Elimiz o kadar güçlü ki yeter ki hasta hekimiyle işbirliği içinde olsun. Daha doğrusu yaşadığınız zorlukta doğru branşla buluşursanız sizi sağlığınıza kavuşturur. Mesela fizik tedavi, daha doğrusu fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Serap Erkeç Alkan'ın anlattığı gibi hem diz ağrılarınızda hem bel ağrılarınızda. Şimdi omuz yırtıklarını da soracağım ve seyircilerimiz soruları var. Az sonra onlara da geçeceğim. Omuz yırtığıyla ilgili aslında çok soru var. Onu da sormak istiyorum. Omuz yırtığının en temel belirtisi ne? Tedavi yöntemi nasıl? Şöyle omuzu ağrır ve bu ağrı dirseğe kadar iner. Saçını taramak için kaldırdığında, sütyen kopçasını takarken, yorganı çekerken canı acır. Gece o taraf omuzun üzerine yatınca ağrıdan uyanır. Bunlar varsa omuz yırtığınız olabilir. Peki bu belirtilerle size başvurduğumuzda, çünkü omuz yırtığı olan gerçekten çok zor. Çok iç çamaşırı ağrılı. giyemiyor, Çok kolunu ağrılı. kaldıramıyor. İnanılmaz bir ağrı oluyor. Bu ağrının geçmesi ve bu tedaviyle karşılaştığımızda ne kadar süre sonra sağlığımıza kavuşuyoruz? Çok güzel bir soru. Omuz yırtığında ameliyat çok nadirdir. Onu yapacak şey de kol gövdeye yapışıp bütün lifler kopuk. Bunlar ameliyat. Onun dışındaki çok büyük bir kısım böyle bir halat gibi düşünün. Lifler tiftimiş, küçük küçük yırtıktır ama çok ağrılıdır, ameliyatsız. Ne yapıyoruz? Her evrede fizik tedavi, kişiye özgü egzersiz şart. Çünkü o açıklığın korunması, eskisi gibi tam kalkması gerekiyor. Omuz ultrasonla enjeksiyonun başarı şansının çok yüksek olduğu bir eklem. Oradaki ödemi, yırtığı, yenileyici, onarıcı tedaviler ile destekliyoruz. Yine PRP'ler, akıllı plazmalar yapıyoruz. Ama en önemli şey her aşamada bu kol açıklığını korumamız gerekiyor. Tabii ki ameliyatsız çözümü mümkün. Ama galiba en çok kadınlarda görülüyor değil mi omuz Aslında yırtığı? evet, kadınlar çok titizse, habire perde takıyorsa, halı siliyorsa, ovalıyorsa, erkekler de ağır çalışıyorsa, ama yani şöyle yırtmak için halterci omuzunu yırtmıyor. Tekrarlayan küçük travma. Kuaför sürekli fön çekerek yırtabilir. Masa başı çalışanı sürekli bu işle yırtabilir. Tekrarlamak. Çok titizsiniz, habire siliyorsunuz, yırtarsınız. Aslında kadın erkek biraz yakın da diyebiliriz. Aslında şöyle değil mi hocam? Gün içerisinde yaptığımız küçücük hareketler, belki çok anlam yüklemiyoruz ama mesela raftan tencereyi almak gibi. Evet, yüksek raflardan sürekli bir şey Uzanarak dizmek. almak değil mi? Tekrarladığı zaman o lifler artık ufak ufak yırtılıyor. Peki yine en çok merak edilen ve ağrısı olan hastalıklardan bir tanesi de, ekran başında bu derdi çekenler varsa, topuk dikeni. En çok kimlerde görülüyor ve tedavi yönteminde neler var? Topuk dikeni neden görülür? Aslında cevabı da tedavide içinde. Hepimizin ayak altında zar var. Topuktan parmağı uzanıyor. O zar zorlanıyorsa vücut o zar kopmasın diye oraya taş biriktiriyor. Topuk dikeni oluyor. Niye zorlanır? Aşırı kilolusunuz. Çok ayakta kalıyorsunuz. Kötü ayakkabı giyiyorsunuz. Sürekli yere sıfır babet giyiyorsunuz. Ya da basma bozukluğunuz var. Düz tabansınız, içe basıyorsunuz. Bunlar topuk dikeni için birebir aday. Eyvah. Peki tedavisi ne? Çok güzel. Genelde topuk dikeninin tedavi edilmediğini söylüyorlar. Hiç öyle değil ve perişanlar. Güne ilk ağrıyla başlıyorlar. Kesinlikle tedavisi var. Nasıl yapıyoruz? O diken orada duruyor. Onu koruyoruz. Aynı vücut gibi biz de ayak zarını destekliyoruz. Zarı güçlendirici yine doğal tedaviler, PRP'ler, akıllı plazmalar. Onun dışında ESVT dediğimiz topuk dikeni kırma adı ama dikeni kırmadığımız tedaviler ve radyo frekans nokta atışı yakma tedavileri.
tedavisi yapıyoruz. Dikeni kırmıyoruz. Bir de bir şey söyleyeceğim. Hangi yöntemi yaparsak yapalım güne ayağımızı hazır başlatacağız. Buz dolu şişeyi hazırlasınlar. Daha yataktan ilk kalkmadan o şişeyi ayaklarının altında 10 kez yuvarlasınlar. Buz yangıyı Egzersiz alır. gibi değil mi? Evet ve güne öyle başlasınlar. O ayak zarı egzersizini yapacaklar. Olur mu? Peki bir seyircimiz Esma Hanım sormuş. Nur Viral'le sen istersen özelde. Diyor ki kalçamda bir ağrı var. Kireçlenme olabilir mi? Tedavisi nedir? Harika. Hocam kalça kireçlemesi çok gözden kaçıyor. Çok da sinsi. Kasığa vuruyor. Gidiyor ki hasta herhalde kasık fıtığım var. Genel cerrahi. Ürolojiye gidiyor. Kadın doğuma gidiyor. İdrar yolu enfeksiyonum mu var? Böyle kasıktan, uyluktan ta dize kadar yayılır. Diz ağrısı çok sık. Hah diyorlar dizimde problem var. Buradan ta dize yayılıyor. Bel fıtığım var. Bunlar doktor geziyor. Kalça eklemi kireçlemesi çok tipiktir. Kasıkta ve uyluk ön yüzden dize vuran ağrı yapar. Çorabı giymek için bacak kaldırdığında, merdiven çıkmak için kaldırdığında bu kasık ağrısı artar. Şöyle bir bağdaş kurup bacağını yatıramaz. Kalça kireçlemesinin bulgusu bu. Lütfen bel fıtığıyla, diz problemiyle, idrar yoluyla karıştırmayalım. Muayeneyle çok net ayırt ediyoruz. Bir de basit bir röntgen görürüz. Tedavisi bütün kireçlemeler gibi. Kilo vereceğiz, ekleme binen yükü azaltacağız. Eklem etrafındaki kası güçlendireceğiz. İçine gene bu yenileyici, onarıcı tedaviler yapacağız. Peki ne kadar sürüyor mesela böyle bir tedavide? Özellikle çünkü kalçanın tedavisinin uzun olduğu söyleniyor. Hayır hocam, eklem problemleri, omurga problemlerinden daha basit, daha rahat. İlk o eklem kayganlığını verdiğinizde sadece bir enjeksiyonla hasta ertesi gün ağrısındaki azalmayı hisseder. Daha ve tam bir tedavi için bize çoğunlukla bir hafta yetiyor. Şimdi tüm seyircilerimiz için beli sordum, dizi sordum, omuzu sordum, topuk dikenini sordum. Bir de bununla ilgili de çok sorumuz gelmiş. Yaygın ağrılar var ya, kalkıyoruz ve güne ağrıyla başlıyoruz. Aslında günlük enerjimizi en çok düşüren şey. Tavsiyeniz ne? Güne iyi Bölge değil yani, anladınız değil mi? Kalktık Anladım. her tarafımız ağrıyor. Yorgun, her yeri ağrıyor. Tabii bu fibromiyajide de çok sık görülüyor. Ben aslında sizin aracılığınızla fibromiyajıya da bir dokunmak istiyorum. Her gün her yerin ağrıyor. Bununla yaşamak zorunda değilsin. Fibromiyajinin bir çözümü var. Ne yapacağız hocam? İyi uyuyacağız, eksik vitaminlerimizi yerimize koyacağız. Çok basit esneklik hareketlerini başlayacağız. Ama en önemlisi temiz besleneceğiz. Fibromiyajı ve artık aslında bütün hastalıklar, kanserde, diz kireçlemesi de diyor ki anti-inflamatuar beslen, yangı çözücü beslen. Ne diyor? Paketli gıda yeme, hamur, ekmek, pasta, börek, çörek, süt tüketme. Sebze ye, ülke zeytinyağı cenneti, yağları tüket, beyaz et tüket, çiğ kuru yemiş ye diyor. Ağrıyla başlamamak için bir de hocam uyanır uyanmaz lütfen kahveye sarılmayalım. Vücutta kortizol var. Sabah biz kalkınca diyor ki uyandığın enerjik ol. Sen kahveyi vererek ondan mahrum kalıyorsun. Daha da enerjisiz, daha da kahve bağımlısı. Ne diyor? Ay kahvemi içmesem gözüm açılmıyor. Sen kortizolünü baskılıyorsun. Artık kortizol çekildi. Kahve o işi görüyor. Ve su içeceğiz. Peki içtiğimiz bir Türk kahvesi ya da bir herhangi başka bir kahve ayılmak yerine aslında bize daha büyük zararlar veriyor. Ne zaman içelim? Günün hangi bölümünde? 10 ila 2 çok güzel bir saat. Ben de içerim çok güzel. Granül kahve tüketmeyin. Ben Nescafe gibi granül kahveler. Filtre ve Türk kahvesi. Yani işlenmesin. Reklam olarak lütfen sayılmasın. Doğal. 10 ila 2. 10 ile 2. Evet, yani öğleden 10'da sonra 14 saatler arasında evet, kahveniz öğleden için. sonra 2. Peki ne yemeyelim inflamasyonu yani vücuttaki yangıyı arttırmamak için özellikle? Süt içmeyelim. İnek sütü çok hormonlu. Peynir yiyorsak keçi ağırlıklı tüketelim. Aslında peynir de çok riskli de şimdi bana kızacaklar. Kırmızı et çok sevmiyoruz. Yangı yapıyor. İlla ki seviyoruz. Küçük baş etinde kalalım. Mevsiminde balık, hindi, köy yumurtası, köy tavuğu, sınırsız sebze, zeytinyağı. Zeytin de bir meyve. Acıktıkça yanınızda zeytin taşıyın. Çiğ kuru yemiş tüketin. Özellikle badem, ceviz, fındık ve kabak çekirdeği. Mesela
Mesela normal bu ay çekirdeğini sevmiyoruz, fıstığı sevmiyoruz. Bunlar yangı yapıyor. Temiz besleneceğiz. İlla kilo ver, kilo ver. Temiz beslendiğinde yağdan kaliteli, kalıcı kilo verebilirsin. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Çok ederim. soru var ama eminim buraya gelen gerçekten hiçbir doktor bizi kırmıyor. Doktor Serap Erkeç Alkan. Sosyal medyadan sorularınızı yanıtlarsanız çok mutlu olurum. Ayaklarınıza sağlık. Ben Sağlıklı teşekkür günlerimiz ederim. olsun. Hoşçakalın.